Türk savunma sanayinin ortaya çıkardığı İHA ve SİHA'lar tüm dünyanın ilgisini yakından çekerken söz konusu hava araçlarının da sayısı her geçen yıl artıyor. Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkenin aktif olarak kullandığı insansız silahlı ve silahsız hava araçları için çok sayıda ülke ise sıraya girmiş durumda. Savunmadaki Türkler programı 10 yıl içerisinde 100 milyar dolarlık bir hacme ulaşması beklenen insansız hava aracı pazarında Türkiye'nin serüvenini gündeme aldı. Gelişen şartlara ve teknolojilere hızla ayak uyduran Türk savunma sanayi, insansız hava aracı tarafında yaptığı atılımla dünyanın ilgiyle takip ettiği bir konuma ulaştı. Ülkede terörle mücadele kapsamında kullanılan ilk İHA'lar 1995 yılında ABD'den satın alındı. GNAT 750 model İHA'ların eskimesi üzerine 2000'li yıllarda bu sefer de İsrail'den İHA satın alınmaya başlandı. Ancak İsrail'den satın alınan Heron tipi İHA'ların ülkeye gelişiyle bitmek bilmeyen sorunların da kapısı aralandı. Söz konusu İHA'lardan birkaçı düştüğü için kullanılamaz hale gelirken birkaçı ise teknik nedenlerle uçamadı. Yaşanan sorunlar üzerine Heron'ların bir kısmı vakit kaybedilmeden İsrail'e iade edildi. Türkiye'yi kendi İHA'larını üretmesi konusunda teşvik eden sürecin fitili ise İsrail'le yaşanan Mavi Marmara krizi ve ABD Kongresi'nin Predator ve Reaper tipi İHA'ların satışına izin vermemesi üzerine 2010 yılında ateşlendi. Yaşanan gelişmeler üzerine harekete geçen TUSAŞ, üzerinde çalıştığı Anka ismindeki İHA'ların deneme testlerini 2010 yılında gerçekleştirdi. TUSAŞ'ın yanı sıra taktik İHA projesinin startını 2012 yılında veren Baykar Savunma ise çalışmalarına hız vererek 2014 yılında Bayraktar TB2'de ilk seri teslimata başladı. Bayraktar TB2, keşif, sürekli havadan gözetleme ve istihbarat görevlerini yerine getirmesi açısından bir İHA, mühimmat yükünü hedefe ateşleyerek imha etmesi açısındansa SİHA olarak kullanılıyor. Havada kalma süresi, görev yapma kabiliyeti, taşıdığı mühimmatlar ve hedefe yakalanmama gibi çok sayıda özelliğe sahip Türk insansız hava araçları arasında Bayraktar TB2, dünya genelinde sektörün en iyilerinden biri olarak tanımlanıyor. Baykar ve TUSAŞ'ın yanı sıra Vestel ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'de askeri alanda İHA üretimi yapan şirketler olarak öne çıkıyor. Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ bölgesinde elde ettiği tarihi başarı çok sayıda ülkeyi de bu alanda yatırım yapmaya itiyor. Geleceğin teknolojilerine sıfırdan yatırım yaparak zaman kaybetmek istemeyen ülkelerse alım için Türkiye'nin kapısını çalıyor. Havada destan yazan Türk İHA ve SİHA'ları Katar, Ukrayna, Libya ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılıyor. Kazakistan, Bulgaristan, Sırbistan, Tunus ve son olarak Suudi Arabistan ise alım için sıraya girmiş durumda. Hem düşük maliyetli hem de küçük boyutlu olduğu için ABD'nin Hantal Protektoru'nun yerine TB2 Bayraktar öne çıkıyor. Yapılan bir hesaplamaya göre ise TB2 Bayraktar için ödenecek rakam, ABD'li Protektör için ödenecek paranın neredeyse 1/10'ine denk geliyor. Tabi sadece boyut ve maliyet avantajı Türk SİHA'larını ilgi odağı haline getirmiyor. Kendi klasmanlarında dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilen Türk SİHA'ları, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda da rüştünü ispatlamış durumda. Alman Die Welt gazetesi yayınlanan bir makalede sahadaki etkinliği ölümcül olarak tanımlanan Türk SİHA'larının Orta Doğu'daki askeri güç dengesini de önemli ölçüde Ankara lehine değiştirdiğine vurgu yapılıyor. Öte yandan söz konusu hava araçlarının da sayısı her geçen gün artıyor. Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Bayraktar DİHA, Bayraktar TB3, Bayraktar Mini İHA, TAİ Gözcü, TUSAŞ Anka, TUSAŞ Anka Aksungur, TUSAŞ Baykuş, TUSAŞ Şimşek ve Vestel Karayel olmak üzere şu ana kadar kullanıma alınmış ve üretim sürecinde olan 11 adet Türk İHA ve SİHA'sı bulunuyor. Kamikaze drone tarafındaysa Türk yapımı Alpagu, Kargu ve Togan öne çıkıyor. Türk savunma sanayi kamikaze dronlarla dünyada sayılı ülkenin üzerinde yoğunlaştığı sürü İHA teknolojisini de geliştiriyor. Onlarca İHA'nın havalanarak birbiriyle koordineli bir şekilde operasyon yürüttüğü projenin de çok yakında askerin kullanımına sunulması planlanıyor.
Yapılan bir araştırmaya göre 10 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan İHA sektörünün 10 yıl içerisinde 100 milyar dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. İHA ve SİHA noktasında dünyaya parmak ısırtan Türkiye ise ortaya koyduğu çok sayıda ürünle bu alandaki konumunu daha da güçlendiriyor. Türkiye'nin savunma sanayi tarafında halihazırda yürüttüğü proje sayısı 750'yi aşarken proje hacmi de 60 milyar doları buluyor. Diğer yandan Türkiye savunma tarafında attığı adımların da karşılığını hızla almaya başlıyor. Bu alandaki ihracat son 5 yılda %30 artarken ithalatsa yaklaşık %60 gerilemiş durumda. Sektördeki gelişmeyi yorumlayan uzmanlarsa yakın gelecekte Türkiye'nin savunma tarafındaki çok sayıda alanda tamamen bağımsız hale geleceğinin altını çiziyor.